Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Caner Ünal. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videomuzda Room Wave katmanımızı hemen hemen tamamlamıştık. Şimdi hızlıca bir kontrol edelim. Daha sonra Reservation Wave katmanına geçelim. Ve bugün artık nasipse Reservation Wave katmanını tamamlayalım. Şimdi ne yapmıştık? Bir admin için Room Wave'imiz vardı. Bir de resepsiyonist için Room Wave'imiz vardı. Admin CRUD operasyonlarının hepsini yapabiliyordu. Resepsiyonist ise ne yapabiliyordu? CRUD'ın hepsini değil ama işte get all room, update room status ve find room gibi şeyleri yapabiliyordu. Tamam, şimdi metotlarımızı adım adım kontrol edelim. Eksiğimiz var mı ona bakalım. Şimdi burada find room demişiz. Enter room number. Tamam, room number'ı aldık. Buna göre işte odayı bul, yazdır demişiz. Şimdi bunu yazdırmışız. Şimdi odanın burada null olma ihtimali var. Null ise ekrana null yazdırmayalım. Çünkü kullanıcı null'ın ne olduğunu bilmez. O zaman burada ne yapalım? Bir if ile room eşittir null. Yani null ise ne yapacağız? Ekrana bir yazı yazdıracağız. Without room not found yazalım. Yani oda bulunamadı diyelim burada. Eğer değil ise buraya bir else atalım. Eğer oda bulunursa tamam. Yani eğer odamız null değilse, elimizde oda varsa tamam, bunu yazdırsın. Okay. Burayı printf ile yazdıracağız inşallah. Sürekli erteliyorum ama yazdıracağız inşallah. Bakalım. Burada ne yaptık? Yine delete room için room number'ı aldık. Daha sonra odayı bulduk. Eğer oda null değil ise, odayı sil, null ise işte oda room not found. Aynı mantık, sadece birini diğerine göre tersten yorumlamışız if'e göre. Aynı mantık, tamamdır. Update room kısmına bakalım. Yine oda numarasını aldık. Odayı bulduk. Eğer oda null değil ise işlemleri yapmaya başladık. Please new room number, tamam. Daha sonra burada şey yapmıştık, evet. Cancel ile işlemi iptal etme seçeneği sunalım kullanıcıya demiştik. Aynen, burası güzel oldu bu şekilde. Şimdi burada ne yaptık? Eğer ki cancel'a basarsa return, basmazsa işleme devam edecek. New category, tamam, cancel, int price, new int capacity. Tamam, bunları burada aldık. Eğer cancel ise return, değil ise devam ediyor. Burada new capacity atılırsa break. Orada biz bunları niye bunlar sönük? Bunları kullanmadık mı? Bunları biz aldık kullanıcıdan ama metodu yazmamışız. Evet, bunları aldık ama metodu yazmamışız. Güzel. Tamam, şimdi buraya bakalım, devam. Burada da price diyoruz. Dedikten sonra tamamdır. Şimdi arkadaşlar, biz burada kullanıcıdan bilgileri aldık. Ne yapacağız? Artık bu update işlemini yapmamız gerekiyor. Update işleminin logic kısmını da controller katmanında yapacağız. O zaman bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Controller katmanına ilgili metodumuzu oluşturmamız gerekiyor. Room controller update room yazayım. Update room. Bu şekilde kapattık. Şimdi update room dedik. Hangi room'u update edeceğiz? Şimdi orası da var. 1 dakika. Update room. Şimdi burada bizim elimizde room var. Aslında şunu yapabiliriz. Elimizde room var. Tamam. Direkt aslında bu elimizdeki room'u şurada yollayabiliriz. Ama yollamadan önce bu işlemler en son bittikten sonra şurada room'un o ilgili özelliklerini set edelim. Aslında bunu da backend tarafında yapabiliriz ama burada yapalım. Zaten room burada elimizde az ama işte bu logic katmanına giriyor. Yok arkadaşlar, view katmanının mantığını bozmayacağım. Şimdilik şöyle yapalım. Room diyorum, virgül. Daha sonra diğer field'larını, yeni aldığımız field'ları tek tek yollayacağım. Burada neydi? Enter new. Tamam. If sen geldin şuraya, tamamdır. New room number, virgül. Artık new int capacity, virgül. New category, virgül. Bir tane daha vardı. Double price. Tamam. Room status. Oo, bir dakika. Burada room status. Room status da bizim şey yapmamız gerekiyor. Burası eksik. Hımm. Şöyle yapalım. Bunu aslında biz return'lü yapalım o zaman. Şimdi arkadaşlar, bu update room status metodu ne yapıyor? İlgili
room statüsünü bulup aslında return etse daha iyi olur. Ben buraya bir boolean yapayım. Boolean yaptıktan sonra bunu buraya boolean yaptıktan sonra burasını break değil de false diyelim. Bundan dolayı kızarıyor. Şimdi seni şöyle biz bir yoruma alalım. Tamamdır. Ha, pardon break ne ya? Pardon. Kafa iyice gitti. Burayı return false diyelim. Bunu böyle yaptıktan sonra return false dedik. O zaman buna ihtiyacımız kalmadı ki. Biz bunu burada niye yaptık? O zaman buna ihtiyacımız kalmadı şu anda. Biz bunu return'ü yaptık ancak return'ü karşılayan bir ifade yok henüz şurada. Nerede? Nerede update metodumuz? Burada. Bunu karşılayan henüz herhangi bir şey yok. Olmadığı için kızıyor bize. New status diyeyim buna da. Tamamdır. Şu an bu oldu. New status dedikten sonra burası oldu. Sen de gel şuradan şuraya gir. Tamam sen de gel oraya gir. Tamam şu anda başka bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Room'u verdik, number'ı vesaire hepsini verdik. Zaten 5 tane özelliği vardı. 3, 5 tamam. Hepsini verdik. Bir tekrar kontrol edeyim de 1, 2, 3, 4, 5 aynen şu room ID saymıyorum. O zaten bizim database ile alakalı bir işlem. Tamamdır. O zaman orası okay. Şimdi başka bir o zaman ne yapacağız? Artık metodumuzu oluşturabiliriz. Üzerine geliyorum. Create metot diyorum ve room controller'ın içerisinde benim ilgili metodumu oluşturdu. Şimdilik o metodun içi boş kalsın. Bir dakika şimdi biz burada başka bir şey daha yapmıştık. Update room status metodu ben bir yere daha kullanıyordum. Burası. Ha, resepsiyonist için bir de room statüsü update etme durumu vardı. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Benim burada aslında o zaman hangi room'un statüsünü update edeceğini şunu bunu sormamız gerekiyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Method overload denilen bir sistem var. OOP konseptlerinden birisi. Override, overload, onlardan bir tanesi overload. Biz burada overload yapalım. Yani aynı isme sahip ikinci bir metot oluşturacağız. Bu şekilde metodu overload yani aşırı yükleme yapmış olacağız. O şekilde güzel olabilir. İkinci metodumuzu da buraya koyarız. İyi güzel. Onu o şekilde yapalım. Şimdi nerede o bizim metodumuz? Burada. Bu arada şunlara ihtiyacımız kalmadı. Ben şunları da yoruma alayım. Pardon. Şunları da yoruma alayım. Çünkü biz direkt return'lü bir metoda döndürdük metodumuzu. Şimdi burada biz kullanıcıdan hangi şey istediğini soralım şu şekilde. Lütfen room number'ını girin. Room number'ı aldım ben buraya verdim. Ne yapacağız? Metot overload yapacağız. Ben artık bu room number ile bu oda statüsünü update etmeye çalışacağım. Tamamdır. Ancak böyle bir metodum yok. Yani parametreli bir metodum yok. O yüzden burası bana kızarıyor. Şimdi en aşağı inelim. Bizim o metodumuz buradaydı. Şu metodu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Ancak artık buraya bizim room number'ımız string'ti. Eee, room number diyelim. Tamamdır. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra ne oldu? Bakın direkt buraya işaretledi. Artık kırmızılık da gitmiş oldu. Peki bu room number'ı bizim boolean yapmamıza gerek var mı? Şu anda benim bu room number'ı artık boolean yapmama şu aşamada gerek yok. Ben bunu return void yapabilirim. Tamamdır. Şu anlık başka bir sorunumuz yok gibi duruyor. Ben kullanıcıdan oda numarasını aldım. Aldıysam ne yapacağım? Bu oda var mı yok mu? Bunu kontrol etmem gerekecek. Ne yapalım? Room controller nokta find room. Room number'ı burada verdim. Verdikten sonra benim elime ne gelecek? Var ise bir oda, yok ise null gelecek. Room room eşittir diyorum. Tamamdır. Şimdi eğer benim elimde oda var ise ona göre işlemi yapmaya devam edeceğim. Ne yapalım? Yine if diyelim. If room eşit değildir null ise arkadaşlar, bir önceki videoda şöyle bir şey yapmıştık. Room eşittir null ise yani elimizdeki oda yok ise demiştim. Daha sonra parantez alıp başına ünlem koymuştum. Bir arkadaş yorumlarda bahsetmiş, hani, "Bu şekilde de yapabilirsiniz." demiş. Evet, yani bu şekilde de yapabiliyoruz. O an artık, o aklıma gelmiş. O şekilde devam etmiştik. Bu şekilde de room null değil ise anlamında yapabilirsiniz. Bunda artık onu yapmış olalım. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum hatırlattığı için. Buradan devam edelim biz.
Şimdi eğer o da null değil ise ne yapacağız? O zaman artık şu kısmı devreye sokacağız. Ben şimdilik şu kısmı bir alayım. Bunu bunun içerisine biz koyalım. Gel şuradan. Şimdi adım adım gidelim. Kullanıcıya available veya not available gibi 2 seçenek verdik. Tamamdır. Eğer ki bunu aldık. Aldıktan sonra burada şeyi verelim mi? Bir dakika. Burada bu kontrol mekanizmasını burada da devreye sokalım. Tamamdır. Bu return'lü olmadığı için artık bir return'ümüz olmayacak. Return'ümüz pardon ne yaptık oraya biz? Artık burada bir return'ümüz olmayacak ama biz buraya bir break atalım. Hatta break new available choice diyelim. Aynı şekilde biz bunu bir de buraya vereceğiz. Tamam, bunu buraya verdikten sonra bu döngüyü kıracak. Tamam, bu döngü kırıldı. Bu döngü kırıldıktan sonra bu döngü kırıldıktan sonra bizim burada new available deyip normalde bir değişkenimiz daha vardı. Bunları da açalım artık geri. Şuraya açtık, tamam. Arkadaşlar burada ne yapmış olduk? O da var ise true ile bir sonsuz döngü oluşturduk. While true ile sonsuz döngü oluşturduk. Odanın müsait olup olmama durumlarını kullanıcıdan istedik. Kullanıcı cancel yazarsa işlem iptal edilecek, geri dönecek. Cancel değil de 1 veya 2'ye basar ise ona göre bizim şuradaki şu değişkenimize ilgili değer atanacak. İlgili değer atandıktan sonra bu döngü kırılacak. Şimdi bu döngü kırıldı ve elimde bir tane değer var. Burada da bir room var. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Şimdi artık room controller katmanına gitmem gerekiyor. Room controller, update, room status diyorum. Tamam. Değil mi? Peki hangi room'un statüsü? İşte benim buradaki elimdeki bu room'un statüsü. Ben bu room'u buraya verdim. Virgül. Peki yeni statüsü ne olacak? Onu bilmiyorum. Artık onu kullanıcı verecek. Ama bizim elimizdeki bu new available kısmı o ilgili statüsü bize verecek. Burası neden kızardı? Ya, burada, işte, eğer, belki initialize edilmemiş olabilir diyor. Öyle bir hata veriyor. Aslında initialize etme durumunu bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Şimdi şuraya biz if dedik. Null değil ise. Peki null ise biz buraya bir south atalım. South attıktan sonra, eee, room not found diyelim. Şimdi arkadaşlar İDE'lerin bu konuda güzel bir uyarısı oluyor. Hani, size bahsetmiştim hatırlarsanız 2 tür değişken var. Bir, lokal variable bir de field'lar, class'a bağlı olanlar, obje üretmek için ihtiyacımız olanlardı. Lokal variable'larda ne demiştim? Mutlaka ama mutlaka, o variable'a bir ifade atandığından emin olun. Eğer emin olamazsanız her, case'de, her durumda, her if koşulunda eğer ona bir değer atamazsanız, o zaman işleminiz hata verir, exception alırsınız demiştim. Bakın bu şu anda şurası beni uyarıyor. Diyor ki variable new available might not have been initialized diyor. Yani henüz tanımlanmamış, atanmamış olabilir diyor. Haklı. Neden haklı? Çünkü, eee burada bakıyorum şu if durumunda ben bunu atamaları yaptım ama else durumunda atamayı yapmadım. O zaman buraya aslında burada da atama yapabiliriz ya da burada eşittir false diyebiliriz. Şimdi bakın false deyince buradaki bu uyarı artık gitti. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Normalde class seviyesindeyken yani class'ın düzeyinde local variable olmayan bir field ise zaten onun default'u false'tur. Ancak ben burada bir metodun pardon ancak eğer ben burada yani bir metodun içerisinde bu şekilde bir değişken tanımlıyorsam bunların default değeri yok arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Özellikle Java OS sınavında falan da bununla alakalı sorular var. Hatırlıyorum benim girdiğim sınavda da bununla alakalı bir soru vardı. Scope'lar arasında işte atıyorum bir yerde değişken tanımlamış. O değişkeni başka bir scope'ta kullanmaya çalışmış veya o değişkene hiç değer atanmama durumu vardı. O tarz sorular geliyordu Java OS sınavında da. Sizler de buna lütfen dikkat edin. Zaten İDE'ler bize yardımcı oluyor bu konuda. Bakın direkt zaten biraz önce uyardı. Ancak tabii, sınavda siz İDE'lerle yazamayacağınız için bu kısımları direkt olarak kendiniz dikkat etmeniz gerekecek. Tamam, biz burada bunun default, kısmını kendimiz atamış olduk. Artık devam edebiliriz. Update ROM status kısmına geliyorum. Create metot diyorum. Metodumu burada oluşturdum.
Tamamdır. Bunu da halletmiş olduk. Method overload kısmına da değinmiş olduk. Güzel oldu. Hatta şurada da method overriding yapmıştık. Yanlış mı hatırlıyorum? Aynen, burada abstract metotlarımızı oluşturduk. Burada metotları override etmiştik. Güzel. Method override'ı da yaptık. Method overload'u da yaptık. Güzel. Neredeyse her şeye mümkün mertebe değiniyoruz. Şu an güzel gidiyoruz gibi hissediyorum. Umarım sizler de öyle hissediyorsunuzdur. Tamam, şimdi bu update room kısmına geldik. Bunları da yapmıştık. Okay. Şu create, new kısmında da herhangi bir hatamız var mı? Hızlıca bir bakıyorum. Bu arada zaten videonun yarısı kontrolle geçti. Neyse, artık yapacak bir şey yok şu anda. Please enter room number. Tamam. Bu şekilde aldık şeyleri. Burada da try catch ile exception'ları handle ettik. Aslında bunları da, clean code yazmak için metotların içerisine yazabiliriz ama şimdilik, o şekilde yapmayacağım. Bu şekilde devam edelim. Ancak siz eğer kendiniz yazmaya çalışıyorsanız mümkünse ayrı bir metot yapın. Her zaman clean kod yazmaya çalışın. Arkadaşlar ben, bu şeyleri öğrenirken hocamız şey demişti. Reel hayattaki projelerde her zaman clean kodla, mükemmel kodla, yani her şeyi 10 numara yazılmış bir kodla karşılaşmayacaksınız. Bazen o kadar saçma sapan kodlarla karşılaşacaksınız ki yuh artık diyeceksiniz falan diyordu hocamız. Ona katılıyorum. Yani ben de birkaç, projede öyle gördüm. Yani insanın seviyesi, bilgi düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun bazen eringeçliğinden, bazen o konuyu unuttuğundan, çünkü insan, çok fazla şey öğrenince bazen çok basit şeyleri bile unutabiliyorsunuz veya kullanmaya artık o bilgi eskilerde kalıyor. Ya, çok basit hatalar yapabiliyor insanlar. O yüzden sizler de projelerde öyle clean kod yerine bazen çok saçma sapan kodlar vs. de görebilirsiniz. Sizler de, işte, arada isterseniz yazın, yani o şekilde yazın geçin ama siz bilinçli bir şekilde yazmayın. Bilinçli bir şekilde kötü kod yazmayın. Ama hocamız bize öğretirken o zamanlar sağ olsun, buna da değinmişti ve gerçekten de reel hayatta onun, tavsiye ettiği ve söylediği şeylerin birçoğuna denk geldim ben. Neyse, bu kısmı da uzattık. Tamamdır. Arkadaşlar şu an gözüme çarpan bir şey yok. Hakkınızı helal edin. Aslında, benim bu videolara hazırlık yapıp öncesinde, işte, bunları yazıp edip yapmam gerekiyor ancak çok fazla vakit ayıramıyorum şimdilik. Daha sonra inşallah, bunu telafi etmeye çalışacağım. Biraz spontane ilerliyor. Eğer hatalar yapıyorsam da affınıza sığınıyorum diyorum. Şimdi buradaki receptionist, ve room view katmanı vardı. Şimdi bunlara geçelim ve artık, bu view katmanını bugün inşallah sonlandıralım. Şimdi admin, receptionist Pardon, admin reservation view katmanındayız. Arkadaşlar aynı mantığı yapacağız. Ben direkt şuradaki şu CRUD işlemini while döngüsüne alıyorum yine. Sadece ilgili yerleri değiştirelim ve ona göre işlemimizi yapmaya devam edelim. Geldim, bunu buraya yapıştırdım. Artık burası admin room view değil, reservation view yapalım. Add reservation diyorum. Artık bunu kopyala. Buralara yapıştır. Tamam. Process util'i yapmamız gerekiyor. Private process utils eşittir process utils, pardon, private process utils nokta dediğim zaman zaten bana öneriyor. Tamamdır. Burada scanner ile choice'ı aldık. Tamam, şimdi şu ilgili yerleri de yine room yapalım. Tabii ben buraya reservation controller'ı da yapmak zorunda kalacağım. Update reservation, delete reservation, find reservation yaptık. Burası artık admin reservation view oldu. Tamam, şimdi şu controller'ı da şuraya bir enjekte edelim. Private, reservation controller diyorum, eşittir deyince neden önermedim. Reservation controller. Tamam, bunu da buradan aldım. Aldıktan sonra tamam, burası da artık kırmızı yanmaktan vazgeçti. Şimdi artık yine bu şekilde add diyorum. Bu boş metotlarımı hızlıca oluşturayım. Bunu da yine burada oluşturayım. Tamamdır. Şimdi burada arkadaşlar yine metotlarımızı hemen view ile oluşturalım. Şimdi rezervasyonda neyimiz vardı? Rezervasyon ID'miz vardı bir tane.
Bir dakika bakalım şuraya. Rezervasyon ID'miz vardı. Aslında buraya bir de, hani, rezervasyon kodu gibi bir şey yapabilirdik ama artık değiştirmeyelim. Nasıl yapalım? Customer name'e göre bulalım. Rezervasyonu customer name'e göre bulalım. Peki birden fazla rezervasyonu var ise tamam, rezervasyonları customer name'e göre bulalım. Aslında buraya bir de şey yapabiliriz ama artık şey yapmayayım, değiştirmeyeyim çok fazla. Find reservation. Yine buraya saat atıyorum. Please enter customer name diyelim. Dedikten sonra yine string customer name eşittir process utils scanner nokta next line diyelim. Dedikten sonra ne yapacağım? Reservation controller nokta find reservation diyorum. Bunun içerisine customer name'imizi vereceğiz. Tamam. Buna göre bul dedim. Peki bulduktan sonra ne yapsın? Benim elime bir tane rezervasyon return etsin. Rezervasyondan bir tane rezervasyon return etsin. Eğer ki bu rezervasyon null değil ise yine if atalım şuraya. If reservation null değil ise ne yapalım? South ile bu reservation'ı yazdıralım. Peki null ise ne olacak? Aslında bu south'ları da controller katmanında yapabiliriz ama şimdilik burada kalsın. Eee, reservation not found diyelim. Reservation tamam. Bunun üzerine geliyorum yine metodumu oluştur diyorum. Metodum burada oluşuyor. Return'lu olduğu için ben şimdilik şuraya bir return null yapayım. O kısmı da handle edelim. Tamam, buraya geldik. Şimdilik find reservation kısmı tamamdır. Arkadaşlar bunu artık üçüncü kez yaptığımız için yani hem user'da yaptık hem room'da yaptık hem de şu anda reservation'da yapıyoruz. O yüzden hızlı yapıyorum. Sizler de umarım anlıyorsunuzdur. Şimdi delete için de yine aynı mantığı yapacağım. Burada ne yapıyoruz? Silerken işte burada aslında bizim unique bir şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Unique bir şeye ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Private private string diyelim. Reservation code diyelim. Private string reservation code diyelim. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacımız olacak. Ben şu constructor'ı da bir tekrar oluşturayım. Tamam. Şu hatta toString metodunu da tekrar oluşturayım. String. Burada getir setter'ı yapmadık. Şimdi getir ve setter'ını da yapalım. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Arkadaşlar biz burada customer name değil de reservation code yapalım. Çünkü bizim unique bir şeye ihtiyacımız olacak. Onu ilk başta düşünemedik. Artık hakkınızı helal edin diyorum. Reservation code. Burası da reservation code diyorum. Şuraya gir. Bunu yapınca bizim şuradaki metodumuz hata verecektir. Yok, tamam. Tamamdır. Şu an orası oldu. Aynısını bu sefer de aşağıda yapalım. Reservation kodu aldık. Ona göre reservation'ı bulduk. Eğer ki yok var ise burada reservation yazdırmıştık. Artık yazdırmayacağız. Ne yapacağız var ise? Reservation controller nokta delete diyeceğiz. Delete reservation. Tamam. Bunun içerisine neyi vereceğiz? Bizim controller'dan gelen rezervasyonu vereceğiz. Üzerine gel. Create diyorum. Tamam. Burada bu metodumuzu da oluşturduk. Burası da okay. Dedikten sonra update reservation. Şimdi arkadaşlar burada da yine kullanıcıdan update etmek istediği bilgileri isteyeceğiz. Update reservation'da ne yapabiliriz? Aslında bu update kısmını bir şimdilik sona bırakalım. Çünkü yine vaktimiz bayağı uzuyor. Biz şuradan alalım. Önce bir rezervasyon ekleme kısmına bir girelim. Şimdi rezervasyon ekleyeceğiz. Rezervasyon ekleyebilmemiz için kullanıcıdan bilgileri almamız gerekiyor. Yani şimdi bu kullanıcı kim arkadaşlar? Resepsiyonist veya admin, yani rezervasyon ekleyebilen iki kişi var.
Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Add reservation view dediğimiz zaman aslında bizim ekrana müsait olan odaları yazdırmamız gerekecek. Burasına dikkat. Müsait olan odaları yazdırmamız gerekecek. O zaman ne yapmamız gerekiyor şu anda? Burada bir metod ihtiyacımız var. Get available rooms diyelim. Bana ekrana müsait olan odaları yazdıracak bir metot varmış gibi yazdım. Şimdi şunu bir yazdıralım. Get available rooms. Hatta bunu buradan değil de şeyden alalım. Hmm, reservation controller'dan mı alsak? Aynen reservation controller nokta get available rooms. Sen şuradan bir git. Şimdi bunu üzerine geliyorum. Create diyorum. Tamam bunu burada oluştursun. Şimdi burada müsait olan odaların konsolda yazdırıldığını farz edin. En altta da şey istiyoruz. Diyoruz ki hani hangi odayı rezerve edeceksen ona göre o odayı seç diyelim. Hani odanın unique olan bilgisini isteyelim. Bizim odanın unique olan bilgisi neydi? Bu oda number'dı öyle değil mi? O zaman ne yapalım? Ben burada string room number diyorum. Rezervasyon için onu almamız gerekecek. Process utils nokta scanner nokta oda number'ımızı next ile alalım bu sefer. Hatta yok next line ile alalım. Next line tamam. Bu oda number'ını aldık. Çünkü rezervasyon için odaya ihtiyacımız var. Ben odayı işte bu oda number ile buldum. Tamamdır. Bunu aldım. Aldıktan sonra şimdi reservation kodunu biz kendimiz oluşturacağız. Kullanıcı öyle bir kod veremez. Customer name tamam. Müsait olan odayı bulduk. Demek ki artık kullanıcı rezervasyon yapabilir. O zaman artık ben kullanıcı bilgilerini alabilirim. Customer name olarak da ne yapalım? Yine South atalım ekrana. South please enter customer name diyelim. Onu girdikten sonra hatta şurasında yine print olsun. String customer name eşittir nokta scanner nokta next line ile customer name'i aldık. Tamamdır. Customer name'i de aldık. Şimdi ne yapacağız? Check-in ve check-out kısmını alacağız. Yine kullanıcıya biz bir south atalım. Please enter check-in date diyelim. Şimdi arkadaşlar buraya şimdi paternler var. Paternleri sen anlatsam hani hazır kalıplar var arkadaşlar. Bu parse metotlarında vesaire kullanabilmemiz için hazır kalıplar var. Yani kullanıcının girdiği belirli bir şekle göre, kalıba göre vermesi gerekiyor. Eğer o kalıba uygun vermezse exception yiyeceğiz. Şu an konsoldan yani normalde frontend kısmında aslında biz bunları farklı şekillerde halledebiliyoruz. Ancak şu an konsolda yaptığımız için kullanıcıya benim şu şekle göre girin demem gerekiyor. Burada da şu şekilde yapalım. Şimdi ben parse metodunu kullanacağım. Parse metodunu kullanacağım için ya kendim bir patern oluşturacağım. Şu şekilde diyorum. Yıl, ay ve gün olarak, day olarak, gün olarak bana ver diyorum. Buraya bir de koyalım. Tamam, buna göre ver diyorum. Dedikten sonra ne yapacağım? String olarak kullanıcıdan o girdiği bilgiyi alacağım. Check in diyorum. String check in eşittir process utils nokta scanner nokta next line ile ben bunu aldım. Şimdi arkadaşlar kullanıcıdan bunu aldık. Ancak kullanıcı doğru mu girdi, yanlış mı girdi? Benim bunu artık kontrol etmem gerekiyor. Kontrol aslında burada yapabiliriz. Ayrı bir metot da yapabiliriz. Ayrı bir metot yapalım. Şimdilik check date diyelim. Yani tarihi kontrol et gibisinden bir metod oluşturalım. Şuradaki string olan check'ini buraya veriyorum. Verdikten sonra bunun üzerine gel. Sonra create diyorum, metodu oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi paternler var ve bizim o paternlerden bir tanesini kendimiz oluşturmamız gerekiyor. Bunların hazır şablonları var. Google'a veya ChatGPT'ye sorarak bulabilirsiniz artık o şablonları. Biz şimdi kendimiz bir patern oluşturalım. DateTime formatter'dan bir tane date formatter diyelim. Eşittir date formatter nokta of bir dakika ne date time olması lazım burasının. Date time formatter
nokta of yazar isek of pattern. Tamam. Şimdi artık bizim burada bir kendimiz pattern oluşturmamız gerekiyor. Pattern'imizde yine aynı şekilde yıl, ondan sonra ay, ondan sonra gün olarak pattern'imiz burada oluşsun. Oluştuktan sonra ne yapacağım? Şimdi ben patterni oluşturdum. Oluştuktan sonra artık bu pattern'e göre şu yukarıdan gelen bana check-in tarihini, parçalamam gerekecek. Şimdi ben şuraya bir local date yapayım. Burası artık ne oldu? Check ya check-in diyelim eşittir. Check-in olmuyor. Check-in date diyelim. Tamam. Şey tarihi, local date time, local date time nokta pattern miydi? Aynen parse metodu. Tamam. Parse metodu. Şimdi ben buna parçalanacak olan şeyi veriyorum. Parçalanacak olan şey bana parametreden geldi. İkinci olarak da benim kendi oluşturduğum o formatter'ı veriyorum. Tamam. İkinci olarak da formatter'ı verdim. Verdikten sonra elimde artık bir local date'im var. Ancak arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu parse metodu da exception fırlatıyor diye hatırlıyorum. Yani şimdi eğer burası exception fırlatma ihtimali var. O yüzden ben burayı bir try catch'e alayım. Şimdi hangi exception'ı fırlatıyordu hatırlamıyorum. Hatırlamadığım için şöyle yapacağım. Direkt exception, direkt şu exception'ı alayım. Tamam. Direkt ben burayı bu şekilde yapayım. Yine bir south. Please enter valid date yani geçerli bir gün gir diyelim. Tamamdır. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra bizim aslında bir şey return etmemize gerek var mı? Aslında bunu yaptık ya. Yaptıktan sonra ben return edeyim. Bir tane local date, return edeyim. Yani bu şey olmasın. Void bir metot olmasın. Return check-in diyelim. Check-in date. Tamamdır. Bunu bu şekilde return ettik. Else durumunda evet. Şimdi bizim burayı o zaman sürekli şey almamız gerekiyor. Ben burayı while yapayım yine. Sen şuraya gel. Tamamdır. Arkadaşlar biraz önce yine burası kızardı. Çünkü, bir kere çalışacaktı bu metot. Eğer bu metot bir kere çalışırsa ne olacak? Eğer try yani denerse doğruysa okay. Eğer exception verirse ne olacak? Invalid diyecek. Dedikten sonra çıkacak ve bir şey return etmemiş olacaktı. Çünkü ben burada exception'ı yakaladım, handle ettim. Konsola bunu yazdırdım. Yazdırdıktan sonra herhangi bir şey return etmediği için bu metot kızarıyordu. O yüzden ben bunu bir döngüye aldım ve döngüden sadece, eee, eğer ki düzgün bir local date girer ise döngüden sadece o zaman kurtulur. O yüzden ben burayı bu şekilde yaptım. Bunu da ne yapalım artık? Local date, check-in date diyelim. Bu şekilde check-in'imizi de aldık. Aynı mantık arkadaşlar bir de checkout tarihini alalım. Checkout tarihini alalım. Checkout bu sefer de sen buradan buraya gel. Burası da checkout olsun. Tamam. Check-in'i de aldık, checkout'u da aldık. Şimdi double cost. Arkadaşlar bu kısmı kullanıcıdan almayacağız. Neden almayacağız? Check-in ve checkout'a göre ve odanın kendi price'ına göre gecelik olarak hesaplanacak. Onu controller katmanında artık otomatik olarak yapacağız. O yüzden biz o kısımları kullanıcıdan almayacağız. O zaman ben her şeyi aldım mı? Kullanıcıdan alabileceğim her şeyi aldım mı? Customer name, oda bilgisi, check-in, check-out. Tamam, bana bu bilgiler yeterli. O zaman ben ne yapacağım şimdi? Reservation controller nokta create reservation diyorum. Aç kapa tamam. Şimdi bunun içerisinde artık bu bilgileri verebilirim. Hangi odanın rezervasyon yapılacaksa o bilgisi. Daha sonra customer bilgisi. Daha sonra buradaki check-in. Daha sonra check-out. Pardon. Tamam, bu kadar bilgi yeterli. Üzerine geliyorum. Doğru oldu mu? 1, 2, 3, 4. Tamam. Üzerine geliyorum.
Metodumu oluştur diyorum. Tamam, metodumu şu an burada boş bir şekilde oluşturdu. Artık controller katmanını daha sonra yapacağız. Arkadaşlar şimdilik bu kadar yeterli bence et kısmı da. Artık bir hatamız var ise daha sonra kontrol edebiliriz. Update kısmı biraz detaylı olacak. O yüzden o kısmı şimdilik yapmıyorum. Ne? Get Receptionist Reservation View. Bunu da bir boş bir şekilde tamamlayalım. Başka bir metodumuz kalıyor mu? Başka bir metodumuz şimdilik kalmıyor gibi. Vakit de yine biraz oldu. Şu kısmı da artık oluşturalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bu videomuz da bugünlük bu kadar olsun. Receptionist reservation işlemlerinin neredeyse hepsini yapabiliyordu. Bir tek delayed yapamıyordu. Delayed kısmına ne yapacak? Cancel yapalım. Yani rezervasyonu iptal etme yetkisi verelim. Geri kalan her şeyi yapabiliyor. Tamam. Cancel yetkisi verdik. Artık burası admin değil. Resepsiyonist diyorum. Sonra sen buraya gel. Tamam. Artık delayed olmadığına göre burasında cancel diyelim. Cancel reservation diyelim. Create method. Tamam. O zaman bizim buraya status eklememiz lazım. Biz bunu en başta unuttuk. Private. Yine boolean. Cancel diyelim. Bu şekilde bir status ekleyelim. Generate. Pardon. Önce bir getter'in setter'ını oluşturalım. Tamam. Daha sonra şunları da hızlıca bir oluşturalım. Bu string'i de oluşturduk. Tamamdır. Şimdi o zaman ne yapacağız? Statüsünü update edin. Yani cancel metodu yapmamız gerekecek. Kullanıcıdan ne yapmamız gerekiyor? Yine buradaki rezervasyon kodunu almamız gerekiyor. Hani ben şuradan aldım. Bak buraya koydum. Rezervasyon kodunu aldık. Aldıktan sonra rezervasyon elimizde var mı? If diyelim. Rezervasyonun al değilse ne yapacağız? Artık o rezervasyonun statüsünü update edeceğiz. Reservation aslında arkadaşlar burada şöyle yapalım. Arkadaşlar biz view katmanındayız. Aslında view katmanında yok. Biz kuralına uygun yapalım. Reservation controller nokta cancel reservation diyorum. Kapattım. Şimdi hangi reservation onu da verelim. Aha da buradaki bu rezervasyonumuz. Tamam, buradaki o rezervasyonu buraya verdim. Verdikten sonra eğer else ise reservation not found diyelim. Cancel reservation bu metodumuzu da controller katmanında oluşturalım. Tamam, bu da artık boş bir şekilde oluştu. Artık geri kalanını daha sonra yapacağız inşallah. Burası da bu şekilde olsun. Arkadaşlar yine vakit bayağı oldu. Oo, günde doğduğu için bayağı yüzüme nur inmiş. Arkadaşlar gün doğduğu için aydınlanmışım. Artık yapacak bir şey yok. Hiç dikkat etmemiştim. Arkadaşlar şimdilik bu video bu kadar olsun. Videolarda gördüğünüz gibi işte spontane gidiyoruz. Bazı yerlerde hatalar yapabiliyoruz veya bazı yerleri eksik unutmuş olabiliyoruz. Artık sizlerle birlikte düzelte gidiyorum. Şu ana kadar ne yazık ki çok fazla hazırlık yapmadım. Yani kafamdaki bir senaryoya göre yol aldık. Ya bundan sonra biraz daha hazırlıklı gelmeye çalışacağım. Çünkü sizin de kafanızı karıştırıyormuş gibi hissediyorum. Umarım karıştırmıyorumdur. İnşallah bundan sonra biraz daha hazırlıklı olmaya çalışacağım. Umarım bu videolar sizler için faydalı oluyordur. Umarım gerçekten istifade edebiliyorsunuzdur. Sizlerden kanala abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve yorumlarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.